Merhaba, ben Avukat Ergün Çeliksoy. Bugün sizlerle EB2 National Interest Waiver vizesini konuşacağız. Özellikle akademisyenler bu vizeye nasıl başvurabilir? Başvuru dosyası hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Başvuru için aranan kriterler neler? Bunları akademisyenler özelinde anlatacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. EB2 NIW vizesi bildiğiniz gibi akademisyen vizesi olarak da bilinmekte. Bu vizeyi tercih eden kişilerin başında akademisyenler geliyor. Bizim ofisimizde de EB2 NIW vizesine başvuran müvekkillerimizin büyük bir çoğunluğu akademisyenlerden oluşmakta. Bunun sebebi ise bu vizenin kriterlerinin akademisyenler tarafından çok daha kolay sağlanması. Akademisyenler bir kere Amerika'ya yapılacak olan katkıyı çok daha net bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Ya da kendilerinin uzmanlığını yaptıkları yayınlarla, yer aldıkları projelerle, aldıkları ödüllerle veya fundinglerle çok daha kolay bir şekilde sağlayabiliyorlar. Hal böyle olunca da bu vize daha çok akademisyenler tarafından tercih ediliyor ve onların başvurusu da akademi dışından gelen kişilere göre daha kolay onaylanıyor. Ama ben bu videoda bu vizeye başvurmak isteyen akademisyenler için bir başvuru dosyası nasıl hazırlanabilir, ne gibi kriterlere bakılıyor, en az ne kadar yayın, en az ne kadar atıf gerekli, bu gibi konuları ele almak istiyorum. İlk olarak EB2 NIW vizesine başvurmak için akademinin herhangi bir alanında olabilirsiniz. Yani herhangi bir alan kısıtlaması, disiplin kısıtlaması bulunmamakta. Herhangi bir alanda, disiplinde olan akademisyenler bu vizeye başvurabilirler. Ama tabii bizim pratikte gördüğümüz bir gerçek var. O da özellikle sistem alanında olan kişiler daha ön planda bu vizeye başvururken. Bunun temel sebebi bu sistem alanında olan kişilerin yaptığı akademik çalışmalar Amerika'nın yararını göstermede daha kolay ve somutlaştırılabilir şekilde gösterilebiliyor başvuru dosyalarında. Ama sistem alanı dışında kalan diğer disiplinlerden olan akademisyenler de yine EB2 NIW vizesine başvurabiliyorlar ve bu vizeden onay alabiliyorlar. Önemli olan sizin yaptığınız işin ve akademik çalışmalarınızın başvuru dosyasında düzgün bir şekilde gösterilebilmesi, güçlü bir başvuru dilekçesi hazırlanabilmesi ve bunun belgelerde desteklenmesi ve yapacağınız çalışmalarında Amerika'nın yararına olacağını gerçekten somut bir şekilde dosyanızda gösterebilmeniz. Akademisyenler tarafından bana en çok sorulan soruların başında kaç tane yayın olması gerektiği soruluyor. Aslına bakarsanız EB2 National Interest Waiver vizesine başvururken minimum sayıda şu kadar yayınınız olmalı diye bir kriter bulunmamakta. Hatta yayın yapmış olma kriteri de temel olarak bulunmamakta. Ama sizin uzmanlık alanınız akademisyenlikse haliyle sizin akademinin bir gerekliliği olan yayınları yapmış olmanız beklenmekte sizden. Peki kaç tane yayın gerekli? Kaç tane yayın gerektiği aslında disiplinden disipline değişebilir. Örneğin hukuk alanında ben avukatım, geçmişte de akademisyendim. Yılda bir iki tane bile yayın çıkarmak bazen başarılı olduğunu gösteriyor bu alanlarda. Çünkü gerçekten çok fazla yayın çıkmıyor ve bu alanlarda hukuk gibi bir alanda genelde tek yazarlı makaleler daha yaygın, çok yazarlı makalelerden ziyade. Bu nedenle de yayın sayısı haliyle bir mühendislik alanına göre daha düşük olabiliyor hukukta, örnek veriyorum. Ama bir mühendislik alanında hem çok yazarlı yayınlar daha yaygın hem de bir yıl içerisinde daha fazla yayın çıkarabiliyor bu akademisyenler. Hal böyle olunca da onların akademik yayın sayısı diğer bir disipline göre daha fazla olabiliyor. Bu noktada en az kaç yayın gerekli sorusunu cevaplamak gerçekten zor. Çünkü başvuru yapan kişinin uzmanlık alanına bağlı olarak bu sorunun cevabı değişebilir dediğim gibi. Ama siz kendi alanınızı en iyi kendiniz bilirsiniz. Sizin alanınızda orta seviyede ya da ortanın üzerinde bir akademisyenin kaç yayın olması gerekiyor? Sizin kariyerinizi düşündüğünüzde, yani kariyerinizde geldiğiniz noktayı düşündüğünüzde sizin etrafınızda sizinle aynı konumda bulunan akademisyenler ortalama kaç yayın yapıyor? Buna bakarak bir fikir sahibi edinmek mümkün olabilir. Ama yayın sayısından ziyade benim vurgu yapmak istediğim şey bu yayınların konusu ne? Orijinalliği ne? Hangi dergilerde yayınlandı? Bu gibi konular aslında başvuruyu hazırlarken daha önemli hale gelebiliyor. Burada tabii ki önemli olan sizin başvuru dosyasını hazırlarken nasıl bir yaklaşım sergilediğiniz de önemli. Eğer sadece niceliksel bir yaklaşım sergilerseniz bu durumda sadece atıf sayısı, yayın sayısı gibi niceliksel etkenlere dayandırabilirsiniz başvurunuzu. Ama bu yaklaşım her zaman doğru olmayabilir. Önemli olan niteliksel olarak yaptığınız çalışmaların niçin değerli olduğu. Örneğin yaptığınız bir yayın hangi dergide yayınlandı? Alanda önemli, yayınlanması zor olan bir yerde mi yayınlandı? Ve yaptığınız bu akademik çalışma ne ölçüde orijinal, alana ne gibi katkılar yapıyor, ne gibi yeni bulgular sundu, alanınızdaki diğer kişiler bu çalışmayı niçin önemli buluyor? Bu gibi daha niteliksel bir kurgu yaparsanız o durumda
yayın sayınızın ya da atıf sayınızın az veya çok olması noktasında bir denge sağlanabilir ve daha güçlü bir başvuru ortaya çıkabilir. Dediğim gibi başvuru dosyasında genelde bizim yaklaşımımız nicelikten ziyade yaptığınız çalışmaların niteliksel olarak alana ne gibi katkılar yaptığı ve bunun niçin önemli olduğu üzerine. Bu kurguyu böyle yaptığımızda da genel olarak atıf sayısının azlığı veya çokluğundan çıkıp tamamen yapılan katkıya odaklanmış oluyoruz ki bu vizenin amacı da zaten alanınızda niçin uzmansınız, yaptığınız çalışmalar niçin önemli ve Amerika'ya gelirseniz Amerika'ya ne gibi katkılar yapacaksınız? Yani hiçbirisi de niceliksel değil, hepsi de niteliksel bir değerlendirmeye dayanıyor. O yüzden kesinlikle yaklaşım atıf sayısının veya yayın sayısının ne kadar olduğundan ziyade yapılan çalışmanın önemine vurgu yapmak olmalı başvuru dosyası hazırlanırken. Buna ek olarak tabii ki akademisyenler için başvuru dosyasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta sizin referans mektuplarınız ve dosyayı referans mektuplarıyla nasıl güçlendirebileceğiniz. Bunun için ayrı bir video çekmiştim zaten ama bu videoda bahsetmek istediğim şey şu. Daha önce hiç Amerika'da bulundunuz mu ya da Türkiye dışında başka bir yerde bulundunuz mu? Herhangi bir konferansa gittiniz mi? Eğer farklı ülkelerden networkleriniz varsa dosyanıza alacağınız referans mektuplarını bu network'ten faydalanarak çeşitlendirmekte fayda var. Çünkü sadece Türkiye'den de referans mektubu koyabilirsiniz dosyanıza. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama eğer network'ünüz size farklı ülkelerdeki akademik ortamlardan, akademik kültürlerden referans mektubu alma imkanı veriyorsa bunu kesinlikle değerlendirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Buna ek olarak alanınızdaki önemli konferanslara katılmak ve buralarda sunum yapmak yine oldukça önemli EB2 NIW başvurusu için. Örneğin alanınızda yapılan Avrupa'da olabilir, Amerika'da olabilir ya da dünyanın farklı yerlerinde olabilir. Önemli konferanslarda yer aldıysanız, sunum yaptıysanız bunun belgelerini dosyaya koyarak yine dosyanızı oldukça güçlü hale getirebilirsiniz. Ek olarak yer aldığınız projeler, örneğin Türkiye'de bir TÜBİTAK'tan funding alarak bir TÜBİTAK projesinde yer aldınız mı? Ya da farklı bir üniversitenin ya da birden fazla üniversitenin geliştirdiği bir projede yer aldınız mı akademisyen olarak? Ve buradaki rolünüz neydi? Burada sadece bir araştırmacı mıydınız? Yoksa kritik bir rol oynadınız mı? Bunun ayrımını yaparak bu projelere yaptığınız katkıları da vurgulayarak yine başvurunuzu güçlendirebilirsiniz. Yayınlara ve atıflara ek olarak konferans katılımları ve yer aldığınız projelerden bahsediyorum. Ayrıca herhangi bir şekilde projelerinizi, yayınlarınızı, akademik çalışmalarınızı desteklemek için funding aldınız mı? Türkiye'den almış olabilirsiniz, Avrupa Birliği'nden almış olabilirsiniz ya da farklı bir kurumdan almış olabilirsiniz. Eğer akademik çalışmalarınızı desteklemek için bu tarz aldığınız fundingler varsa yine bunlar dosyanızda muhakkak eklenmeli ve düzgün şekilde anlatılmalı. Buna ek olarak akademisyenlerin yine dosyalarını, başvurularını güçlendirmek için kullanabileceği bir diğer materyal ise dergilerde hakemlik yapmaları. Birçok akademisyen, bize CV'sini gönderen birçok akademisyen zaten hali hazırda genelde alanındaki önemli dergilerde, Türkiye'de yayınlanan olabilir, yurt dışında yayınlanan olabilir, hakemlik yapmış oluyorlar. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız henüz bu vizeye başvurma düşünceniz tam şekillenmediyse bence vakit kaybetmeden alanınızdaki dergilerle iletişime geçip nasıl burada hakemlik yapabilirsiniz? Bunu işlevselleştirmek önemli olabilir. Burada önemli bir şeyin altını çizeceğim. Şöyle bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Size hakemlik davetine yönelik e-mail gelmesi hakemlik yaptığınız anlamına gelmiyor. Bazen bize gelen müvekkillerimiz şunu diyor. Ya bana yıllar içerisinde çok sayıda hakemlik daveti geldi. Ben bununla ilgili 100 tane e-mail gönderebilirim sana. Diyorum çok güzel ama bunların hiçbirini başvuruda kullanamayız. Çünkü bu gelen hakemlik davetleri sizin gerçekten o hakemlik görevini icra ettiğinizi göstermek için yeterli değil. Gerçekten hakemlik yapmış olmanız, gerçekten o dergiye gelen bir makaleyi review etmeniz, incelemeniz, hakemlik yapmanız ve bunu dosyada gösterebilmeniz gerekiyor. O yüzden sadece eğer şu ana kadar böyle bir düşünceniz varsa sadece hakemlik davetlerine ilişkin bir e-mailleri toplayarak bu başvuru eklemeyi düşünüyorsanız bunu bir kere daha düşünmenizi isterim. Çünkü bu çok güçlü olmaz ve göçmenlik ofisi de bu e-mailleri gördüğünde bunlar sadece hakemlik daveti, gerçekten hakemlik yapıldığını göstermez. Buna ilişkin kanıtları bana göster diyebilir. Son olarak eğer çalıştığınız üniversitede veya kurumda kritik rollerde bulunduysanız, bir bölüm başkanlığı olabilir ya da başka bir enstitüde önemli bir görev olabilir. Yine bunlara ilişkin belgeleri de başvuru dosyanızı güçlendirmek için, çeşitlendirmek için başvurunuzda ekleyebilirsiniz belgeler olarak. Genel olarak akademisyenlerin bu vizeye başvurması gerçekten akademi dışında olan kişilere göre çok daha kolay. Çünkü şu an 10-15 dakikalık bir YouTube videosunda bile ben çok fazla farklı sayıda
belge çeşitliliği saydım bu vizede kullanılabilecek. Günlük olarak akademisyenlerin yaptığı rutin içerisinde bu işlerin hepsi zaten yer alıyor. Yani yayınlar, atıflar, konferans katılımları, fundingler, projelerde yer almak, hakemlikler zaten bir akademisyenin günlük rutininde olan şeyler bunlar. Eğer bu günlük rutininizde olan işleri bir üst seviyeye taşıyarak ve kariyerinize Amerika'da devam etmek için kullanmak istiyorsanız EB2 National Interest Waiver vizesi tam olarak sizin için uygun bir vize türü. Eğer bu vizeyi araştırdınız ve bu vizeye başvurmayı düşünüyorsanız ofisimizde iletişime geçebilirsiniz. EB2 NIW vizesine uygun olup olmadığınızı öğrenmek için bize güncel ve detaylı bir CV'nizi e-mail olarak göndermeniz yeterli. CV'nizi inceledikten sonra size geri dönüş yapıyoruz ve sonrasında bir video görüşmesiyle sürecin detaylarını değerlendiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.